Bir soytarı mı yoksa acımasız bir siyasi deha mı? Roma İmparatorluğunu yeniden kurmak isteyen bir hayalperest mi yoksa kendi halkını felakete sürükleyen bir tiran mı? Tarih onu Benito Mussolini olarak tanıyor. Ancak onun hikayesi sadece bir diktatörün yükselişi değil, Avrupa kıtasını karanlığa boğan bir ideolojinin, yani faşizmin doğum sancısıdır. Bir demircinin oğlu nasıl oldu da tüm dünyayı ateşe atacak bir kıvılcımı çaktı? Milyonlarca insan neden ona körü körüne itaat etti? Ve en önemlisi, bir zamanlar ilahı takdir adamı olarak övülen bu lider nasıl oldu da kendi halkı tarafından tanınmaz hale getirilerek sokaklarda sürüklendi? Bu soruların cevabı sandığınızdan çok daha karanlık ve karmaşık. Hazırsanız tarihin en tartışmalı figürlerinden birinin zihnine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarihte Benito Mussolini olarak bilinen adam, 29 Temmuz 1883 tarihinde İtalya'nın orta kesimindeki Emilia-Romagna bölgesinde dünyaya geldi. Doğduğu yer Dovia di Predappio adında küçük bir kasabaydı. Ailesi ona Benito Amilcare Andrea isimlerini vermişti. Bu isimlerin her biri gelecekteki karakterini şekillendirecek birer işaretti. Özellikle Amilcare ismi M.Ö. 3. yüzyılda Roma'ya kafa tutan Kartacalı general Hamilkar'dan geliyordu. Mussolini'nin ileride kendisini yeni bir Roma imparatoru olarak göreceği düşünülürse, Kartacalı bir düşmanın ismini taşıması tarihin garip bir cilvesiydi. Babası Alessandro Mussolini, siyasetle yakından ilgilenen sosyalist bir demirciydi. Annesi Rosa ise dindar bir öğretmendi. Mussolini, zıt kutupların olduğu bir evde büyüdü. Babasından devrimci fikirleri, annesindense disiplini öğrendi. İtalya o dönemde sancılı bir süreçten geçiyordu. Ülke ancak 1861 yılında birliğini sağlamış olsa da kuzey ve güney arasındaki ekonomik uçurum kapatılamamıştı. Milyonlarca İtalyan yoksulluk yüzünden Amerika'ya göç ediyordu. Genç Mussolini işte bu huzursuz atmosferde şekillendi. Okul yıllarında zeki ama son derece uyumsuz bir çocuktu. Şiddet eğilimi nedeniyle okullardan uzaklaştırıldı, öğretmenleriyle çatıştı. Ancak yine de 18 yaşında öğretmenlik diplomasını almayı başardı. Fakat sınıfın dört duvarı ona göre değildi. O kitlelere hitap etmek istiyordu. Babasının atölyesinde sosyalizm ve anarşizm üzerine yapılan ateşli tartışmalar onun ilk siyasi okulu oldu. Mussolini 20'li yaşlarının başında zorunlu askerlikten kaçmak için İsviçre'ye gitti. Burada ateşli bir sosyalist oldu, grevler organize etti ve tutuklandı. Ancak 1904 yılında İtalya'ya dönerek askerliğini yaptı. Bu dönemde annesini kaybetmesi onda derin bir iz bıraktı. Gazetecilik yeteneği bu yıllarda ortaya çıktı. Keskin kalemi ve radikal fikirleriyle dikkat çekiyordu. O dönemde Karl Marx okuyor, kendini inançlı bir komünist olarak tanımlıyordu. Hatta İtalya'nın Libya'yı işgaline karşı çıkan bir savaş karşıtıydı. Ancak 1914 yılı her şeyi değiştirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Mussolini'nin fikir dünyasında büyük bir kırılma yaşandı. Başlangıçta savaşa karşı olsa da kısa sürede taraf değiştirdi. Ona göre savaş, İtalya'nın Avusturya Macaristan boyunduruğundaki topraklarını geri alması ve büyük bir güç olması için eşsiz bir fırsattı. Tam da bu noktada dengeler değişti. Savaş yanlısı tutumu nedeniyle Sosyalist Parti'den kovuldu. Bu kovuluş Mussolini'yi radikal bir milliyetçiye dönüştürdü. Kendi gazetesi Il Popolo d'Italia, yani İtalya halkını kurdu. Artık enternasyonalizm bitmiş yerine aşırı milliyetçilik gelmişti. 1915 yılında gönüllü olarak cepheye gitti ve yaralandı. Siperlerde geçirdiği zaman onun dünya görüşünü tamamen değiştirdi.
Artık sosyalist devrim değil, ulusal bir devrim istiyordu. Savaş bittiğinde İtalya kazanan taraftaydı, ancak istediği toprakları alamamıştı. Bu durum halk arasında sakatlanmış zafer olarak anılıyordu ve Mussolini bu öfkeyi kullanmakta gecikmeyecekti. Savaş sonrası İtalya tam bir kaos içindeydi. Grevler, işsizlik ve siyasi istikrarsızlık ülkeyi felç etmişti. Mussolini 1919 yılında Milano'da Fasci Italiani di Combattimento adını verdiği örgütü kurdu. Faşizm terimi güç ve birlik anlamına gelen Latince fasces kelimesinden türetilmişti. Mussolini'nin en büyük silahı ise kara gömlekliler olarak bilinen paramiliter güçleriydi. Bu silahlı gruplar sosyalistlere, sendikacılara ve muhaliflere acımasızca saldırıyordu. Şehir meydanlarında şiddet kol geziyordu. Ancak devletin güvenlik güçleri komünizm korkusuyla bu saldırılara göz yumuyordu. Mussolini kendisini düzenin tek sağlayıcısı olarak sunuyordu. Asıl kırılma noktası ise şuydu. Ekim 1922'de Mussolini büyük kumarını oynadı. Binlerce kara gömlekliyi Roma'ya yürüyüşe geçirdi. Bu aslında blöf içeren bir gövde gösterisiydi. Ordu istese bu kalabalığı dağıtabilirdi. Ancak Kral 3. Viktor Emanuel iç savaştan korkarak Mussolini'ye hükümeti kurma görevini verdi. Mussolini bir darbe yapmamış tehdit ve şantajla iktidarı yasal yollardan ele geçirmişti. O artık İtalya'nın en genç başbakanıydı. Trenle Roma'ya gelirken üzerinde hala o meşhur siyah gömleği değil, bir takım elbise vardı. Mussolini iktidara gelir gelmez tam bir diktatörlük kurmadı. Süreç kademeli işledi. Önce Acerbo yasasıyla seçim sistemini değiştirdi. Böylece en çok oyu alan parti meclisin 2/3'üne sahip olacaktı. 1924 seçimlerinde Faşist Parti meclisi ele geçirdi. Muhalif lider Giacomo Matteotti'nin faşistler tarafından öldürülmesi, rejimin gerçek yüzünü gösteren ilk büyük olaydı. Mussolini bu cinayetin sorumluluğunu üstlenerek meydan okudu ve 1926 yılında diğer tüm partileri kapattı. Artık tek adam dönemi başlamıştı. Mussolini kendisine ikinci Duce yani lider unvanını verdi. Bu unvan daha sonra Hitler tarafından Führer olarak kullanılacaktı. Gizli polis örgütü OVR'a kuruldu. Binlerce ajan toplumu gözetliyor, muhalifler hapse atılıyor ya da sürgüne gönderiliyordu. Ancak Mussolini sadece korkuyla değil propagandayla da yönetiyordu. Şimdi buraya dikkatle bakalım. Mussolini kendisini her zaman haklı olan lider olarak pazarlıyordu. Sloganı basitti. İkinci Duce her zaman haklıdır. Sporu bir propaganda aracı olarak kullandı. Stadyumlar inşa ettirdi. İtalya'nın 1934 ve 1938'de Dünya Kupası'nı kazanması rejimin başarısı olarak sunuldu. Pontine bataklıklarını kurutarak yeni tarım alanları açması halk nezdinde büyük prestij kazandırdı. Mafyaya karşı sert önlemler aldı. Hatta Winston Churchill gibi liderler bile başlangıçta onun İtalya'ya getirdiği düzeni övüyordu. En büyük diplomatik zaferlerinden biri ise Vatikan'la imzaladığı Lateran Anlaşması'ydı. Yıllardır süren kilise-devlet çatışmasını bitirdi ve Papa tarafından ilahi takdir adamı olarak kutsandı. Ateist bir geçmişi olmasına rağmen bu hamleyle dindar İtalyan halkının tam desteğini arkasına aldı. Mussolini'nin vizyonu İtalya'nın sınırlarıyla sınırlı değildi. O Akdeniz'i yeniden bir İtalyan gölüne çevirmek istiyordu. Bu hedef doğrultusunda sömürgeci politikalarına hız verdi. Libya'da Araplara ve Berberilere karşı acımasız bir pasifikasyon yani bastırma harekatı başlattı. Binlerce insan toplama kamplarına sürüldü ve katledildi. Bu modern tarihin gördüğü ilk etnik temizlik örneklerinden biriydi. Ancak asıl vahşet 1935 yılında Etiyopya'nın işgaliyle yaşandı. Mussolini uluslararası hukuku hiçe sayarak bağımsız bir Afrika ülkesine saldırdı. İtalyan uçakları sivil halkın üzerine zehirli hardal gazı yağdırdı. Milletler Cemiyeti bu saldırıyı kınasa da etkili bir yaptırım uygulayamadı. Bu zafer Mussolini'nin kibrini zirveye taşıdı. Artık kendisini Roma imparatorlarının varisi olarak görüyordu.
Mussolini'nin ırkçılık anlayışı başlangıçta Nazilerden farklıydı. O biyolojik bir ırkçılıktan ziyade kültürel üstünlüğe inanıyordu. Hatta ilk yıllarda Hitler'den ve onun katı antisemitizminden pek hoşlanmamıştı. Ancak Afrika maceraları sırasında beyaz ırkın üstünlüğü söylemini benimsedi ve siyahilere karşı sert ırkçı yasalar çıkardı. Mussolini ve Hitler arasındaki ilişki tarihin en tuhaf ittifaklarından biriydi. Hitler Mussolini'yi bir akıl hocası olarak görüyor ve ona hayranlık duyuyordu. Mussolini ise başlangıçta Hitler'i barbar ve tehlikeli buluyordu. Hatta Nazilerin Avusturya'yı ilhak etme planlarına karşı çıkmıştı. Ancak İspanya İç Savaşı iki diktatörü birbirine yaklaştırdı. Mussolini, İspanya'daki faşist General Franco'ya destek vermek için asker ve uçak gönderdi. Bu savaş İtalya ve Almanya'nın sahada omuz omuza çarpıştığı ilk yer oldu. Etiyopya işgali nedeniyle batılı devletlerle arası açılan Mussolini giderek Almanya'nın yörüngesine girdi. 1938'de Hitler'in baskısıyla İtalya'da Yahudi karşıtı yasalar çıkarıldı. Bu İtalyan halkının büyük tepkisini çekti. Çünkü İtalya'da antisemitizm Almanlardaki gibi köklü değildi. 1939 yılında iki ülke arasında Çelik Paktı imzalandı. Bu askeri ittifak Mussolini'nin kaderini Hitler'in kaderine mühürledi. Mussolini aslında büyük bir savaşa hazır olmadıklarını biliyordu. Ancak müttefikinin gücüne güvenerek uçuruma doğru sürüklenmeye başladı. Almanya 1939 Eylül'ünde Polonya'yı işgal edip İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığında Mussolini bir süre beklemeyi tercih etti. Ancak Almanya'nın Fransa'yı yıldırım hızıyla ezip geçtiğini görünce ganimetten de pay almak istedi. 10 Haziran 1940'da savaşa girdi. Amacı Fransa'dan, Balkanlardan ve Kuzey Afrika'dan toprak koparmaktı. Ancak İtalyan ordusu modern bir savaş için ne donanıma ne de morale sahipti. Yunanistan işgali tam bir fiyaskoya dönüştü. Küçük Yunan ordusu İtalyanları geri püskürttü. Kuzey Afrika'da İngilizler İtalyan birliklerini darmadağın etti. Mussolini her seferinde Hitler'in yardımına muhtaç kaldı. Alman ordusu İtalyanları kurtarmak için Balkanlara ve Afrika'ya müdahale etmek zorunda kaldı. Bu durum Mussolini'nin büyük güç iddiasının içinin ne kadar boş olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Tam da bu noktada dengeler değişti. Alman General Rommel Kuzey Afrika'da durumu geçici olarak toparlasa da 1942 yılında El Alamein Savaşı'nda yaşanan yenilgi sonun başlangıcı oldu. Müttefikler Afrika'dan sonra Sicilya'ya çıkarma yaptı. İtalyan şehirleri bombalanıyor, halk açlık çekiyordu. Mussolini artık bir kahraman değil, ülkeyi felakete sürükleyen bir beceriksiz olarak görülüyordu. Temmuz 1943'te beklenen oldu. Faşist Büyük Konsey toplandı ve Mussolini'nin yetkilerini elinden aldı. Kral onu görevden alarak tutuklattı. 20 yıllık diktatör tek bir kurşun atılmadan devrilmişti. Mussolini bir ambulansa bindirilerek götürüldü ve Gran Sasso dağlarında bir otele hapsedildi. İtalya müttefiklerle ateşkes imzaladı. Ancak Hitler müttefikini bırakmaya niyetli değildi. Alman özel kuvvetleri planörlerle dağın zirvesine inerek Mussolini'yi film sahnelerini aratmayacak bir operasyonla kurtardı. Mussolini Almanya'ya götürüldü. Hitler ona Kuzey İtalya'da yeni bir devlet kurmasını emretti. Böylece Salo Cumhuriyeti doğdu. Ancak bu gerçek bir devlet değil, Nazi Almanyası'nın bir kuklasıydı. Mussolini artık yaşlı, hasta ve iradesiz bir adamdı. Almanların gölgesinde yaşıyor, kendisine ihanet edenleri cezalandırmakla uğraşıyordu. Damadı Galeazzo Ciano'yu bile idam ettirmekten çekinmedi. Bu dönemde İtalya bir iç savaşa sürüklendi. Faşistler ve partizanlar arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Naziler İtalya'yı işgal ederek Yahudileri toplama kamplarına göndermeye başladı. Mussolini buna engel olamadı ya da olmak istemedi. 1945 Nisan'ında müttefikler Kuzey İtalya'ya doğru ilerlerken Mussolini için yolun sonu görünmüştü. Metresi Clara Petacci ile birlikte İsviçre'ye kaçmaya çalıştı. Alman askeri konvoyunun arasına saklanmıştı. Ancak Dongo köyü yakınlarında komünist partizanlar tarafından durduruldular. Mussolini üzerinde bir Alman askeri paltosuyla ve miğferiyle kamufle olmaya çalışsa da tanındı.
28 Nisan 1945 günü Mussolini ve sevgilisi Clara Petacci bir köy evinin önüne getirilerek kurşuna dizildi. İnfaz hızlı ve acımasızdı. Cesetleri Milano'ya götürüldü ve bir zamanlar gövde gösterisi yaptığı Piazzale Loreto meydanında bir benzin istasyonunun çatısına baş aşağı asıldı. Öfkeli kalabalık cesetleri taşladı ve tükürdü. Bu ilahi bir lider olarak tapınılan adamın dramatik ve korkunç sonuydu. 2 gün sonra ise Berlin'de Hitler intihar edecekti. Mussolini'nin cesedi yıllarca isimsiz mezarlarda saklandı, kaçırıldı ve sonunda ailesinin yanına gömüldü. Ancak mirası İtalyan siyasetinin üzerinde kara bir gölge gibi asılı kaldı. Savaş sonrası İtalya demokrasisini yeniden inşa etmeye çalışırken kurşun yılları olarak bilinen terör dönemlerinden geçti. Benito Mussolini, 20. yüzyılın en etkili ama en yıkıcı figürlerinden biriydi. Faşizmi bir devlet modeli olarak dünyaya tanıttı. O kitlelerin psikolojisini çok iyi bilen bir demagogdu. Belki Hitler kadar sistematik bir soykırım makinesi kurmamıştı. Ama ırkçı politikaları ve sömürgeci hırslarıyla Afrika ve Akdeniz'de yüz binlerce insanın ölümüne neden oldu. Zeki bir gazeteci, karizmatik bir hatip ama aynı zamanda vicdansız bir oportunistti. İtalya'yı Roma ihtişamına döndürme vaadiyle yola çıktı. Ancak ülkesini harabeye çevirerek veda etti. Onun hikayesi, kontrolsüz gücün ve kibrin bir ulusu nasıl uçuruma sürükleyebileceğinin en net kanıtıdır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mussolini sadece Hitler'in bir gölgesi miydi? Yoksa faşizmin asıl mimarı olarak tarihteki yerini hak ediyor mu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler.